Merhaba kıymetli seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sonbahar geldi, havalar ısınıyor, soğuyor, okullar açıldı. Bazen çocuklardan, okuldan gripler, nezleler gelebiliyor. Şöyle güzel sizler için bir sebze çorbası hazırlayacağım. Enfes bir çorba olacak. İçinde havuç, patates, kabak, kırmızı biber, soğan, sarımsak, sütlü olacak ve un olacak için. Süt! Süt nerede? Ben bir koşu sütü alıp geliyorum. Hazırlığımı yaptım. Sütü tezgaha koymayı unutmuşum. Özür dilerim sevgili seyircilerim. Güzel böyle hem lezzetli hem sağlıklı enfes bir çorba için ben hazırım. Sizler de hazırsanız önce havucu, soğanı, patatesi, sarımsağı soyuyorum ve hepsini minik küpler şeklinde doğruyor ve meyaneli bir çorba hazırlıyorum sizler için. Evet, çorbamız için tencerenin ateşini yaktım. Şimdi soğan ve sarımsak öncelikle doğranacaklar arasında yer alıyor. Çok ince doğrayacağız sevgili seyirciler. Püf noktası ince doğranmış olması gerekiyor soğanın ve sarımsağın. Önce soğan, sarımsak alınacak. Hemen peşinden havuçlar dahil edilecek. Hepsi minik küpler şeklinde doğranmış sebzeler olacak. Lezzetli bir vitamin deposu çorba Oktay Usta'dan sizler için hazırlanıyor. Evet, şimdi hemen tereyağını tencerenin içine alıyorum. Tereyağı, biraz da zeytinyağı koyacağım içerisine. İkili yağda soğan, sarımsak, havuç. Öncelikle bu üçlüyle başlıyorum. Ve peşinden patates, kabak, biber hepsini doğrayacağım. Tamamı tencerede yer alacaklar ama öncelikle havuç, sarımsak üçlüsü kavrulmaya başlıyor. Sıralamasıyla peş peşe diğerlerine doğruyorum. Buradaki çorbayı pişireceğimiz tencerenin içine alıyoruz. Çorbamız için soğan, sarımsak, havuç üçlüsünü tereyağı ile koyduktan sonra kısık ateşte kavurmaya başlıyorum. Ve şimdi hemen hiç beklemeden buraya kabak, patates, havuç hepsi gelecek sırasıyla. Kırmızı biberler de dahil. Şuradaki acaba kabak hepsi çok gelir mi bilemedim. Bakacağım şimdi duruma göre. Doğrayıp tencerenin içine alınca karar verebiliyor. İnsan daha güzel oluyor. Miktarlar az ya da çok geldi diye. Şimdi önce soğan, sarımsak, havuç kavrulurken diğer sebzeler sırasıyla peş peşe geliyorlar. Minik minik küp küp olsun. Bol sebzeli, vitamin deposu güzel bir çorba sizleri bekliyor kıymetli seyircilerim. Hemen kabağı doğradıktan sonra tencereye alıyorum. Burada soğanın, sarımsağın, havucun güzel tatları açığa çıkmış oldu. Şimdi kabak geldi. Patatesi ve biberi de doğrayacağım. Ay maşallah bir yağmur geldi. Gökyüzünden sağanak sağanak yeryüzüne rahmet iniyor. Sofralarımıza bereket olur. Meyvelerin, sebzelerin yağmur suyuna ihtiyacı var. Evet, sırasıyla ben devam ediyorum patatesi ve kırmızı biberi doğramaya. Evet, şimdi son sebzemizi de ilave edeceğiz. Havuç, kabak, patates hepsi içinde. Çok renkli ve lezzetli olacak çorbamız. Şimdi yarım kabak, yarım da kırmızı biber koymuş olacağım. İsterseniz miktarı artırmakta serbestsiniz. Yani daha fazla sayıda insan varsa, misafiriniz varsa bunların tamamını koyabilirsiniz sevgili seyircilerim. Buradan bakalım kaç kişilik bir çorba çıkacak. Onu da birlikte göreceğiz. Yaklaşık olarak bir 8 kişilik gibi görünüyor. Buradaki tanelere bakılırsa. Evet, kırmızı biber de geldi.
Bakın şimdi tencerenin içindeki renklilik de bayağı bir arttı. 2 dakikada böyle bu sebzelerle birlikte kavurunca tek tencerede pişireceğim. Normalde meyaneli böyle bir sebzeli çorba yaptığınız zaman bir tencerede sebzeler sotelenir, su verilir, ayrı bir tencerede de meyanesi yapılır. Ama ben hepsini aynı anda yapacağım. Sizler için tek tencerede iş kolay olsun, zorlaştırmadan kolay haliyle. Çorbamızın sebzeleri pişerken hemen tuzunu verelim. Özür dilerim, biraz geç kaldım sevgili seyircilerim. Çünkü sebzelerin hem lezzetlenmesi hem de çabucak yumuşayabilmesi için tuzunu verirsek çabuk yumuşuyor ve lezzetlenmiş oluyor. Şimdi sıra geldi un ilave etme bölümündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Kimse hasta olmasın. Rabbim herkese şifalar ihsan eylesin diyoruz. Güzel sofralarımızda lezzetler olsun, çorbalarımız olsun. Şimdi hemen unu şöyle sebzelerle karıştırdıktan sonra hiç beklemeden su miktarı, süt miktarı, bunlar çok önemli. 1 çay bardağı süt koyacağım. Bakın hemen bir topaklanma yapar. Görüyor musunuz? Bak az önceki kıvamla şimdiki kıvamın arasında bir farklılık var. Un toparladı çünkü orayı. Elimizi çabuk tutuyoruz. Soğuk süt, püf noktası ve soğuk su. Öncelikle aynı anda veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk sütü ve hemen ocağın altını şimdi kıstım. Süt ve soğuk suyu koyup karıştırdıktan sonra, döktükten sonra hemen karıştırıyoruz bakın. Ocağın altını şu anda kıstım. Neden böyle yaptı nokta üstü derseniz içinde topaklar oluşmasın. Önce bir un açılabilsin. Çünkü tek tencerede yapıyorum çorbayı. Bakın şu an görüyor musun? Güzelliğe bakın. Şimdi su ölçümüzü artık sizlerle net olarak paylaşabilirim. 1 bardak dökmüştüm. 2 3 4 bir tane daha. Evet, 5 bardak su ne kadar yapıyor? 1 litre. 1 litre su şu anda konulmuş oldu. İhtiyaç olursa ilerleyen dakikalarda su ilavesinde bulunacağız. Kısık ateşte kapalı olarak çorbamız sebzeleriyle birlikte pişiyor sevgili seyircilerim. Yaklaşık bir 10 dakikalık zaman geçti. Çorbamızı kontrol ediyoruz şimdi. Kıvamı ne durumda? Sebzelerin pişme orantısına da bakalım. Evet, şu an çorbamız biraz koyu görünüyor. Buraya hemen su ilavesinde bulunacağım. 5 su bardağı su koymuştuk. Şu anda 6. bardak ve 7. 7 bardak su eklemiş oldum. Yaklaşık olarak sevgili seyircilerim 1,5 litreye denk gelmiş oluyor. Çünkü bir çay bardağı da süt vardı. Hepsi toplamda 1,5 litre sıvı konulmuş oldu. Gayet güzel, renkli ve lezzetli. 5 dakika daha kaynasın. Ondan sonra üzerine ince doğranmış maydanoz serpip çorbamızı servis ediyoruz. Mis gibi güzel sebzelerin kokusu da şu anda mutfağımızda. Çorbamız çok güzel oldu. İçenlere şifa olsun inşallah. Bol sebzeli, vitamin deposu çorbamız şu an için hazır. Şöyle büyük bir kasede servis etmek istedim. Kıymetli seyircilerim, şöyle yaklaştırıyorum. Canım, yaklaşır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Renklilik ve lezzet. Hepsi bir arada güzel çorbada. Allah Allah. Efendim, istediğiniz ya da tercih ettiğiniz çorbalar varsa Oktay Usta bizim için hazırla dediğiniz çorbaları hazırlarım. Domates çorbası hazırladım, mercimek çorbası, ezogelin, işkembe, yayla çorbası, tarhana çorbası, sebze çorbası şu anda kanalımda hepsi mevcut kıymetli seyircilerim, ama daha başka istediğiniz çorbalar varsa onları da sizler için hazırlamaya hazırım efendim. Evet, çorbamız şu anda hazır. Ve üzerine ince doğranmış maydanoz serpiyorum. Bir lezzetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili seyircilerim. Sofralarınız bereketli olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bana destek oluyorsunuz. Kanalıma abone olup
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.